Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Final turunun 4. günündeyiz. Bugün de bir arkadaşımızı daha alacağız. Ve MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giden 4. yarışmacısı da bugün belli olacak. Artık bugün sizden yüksek performanslar bekliyoruz. Tamamen motivasyon bekliyoruz. Mükemmel yemekler yapmanızı bekliyoruz. Zira şansınız azaldı. Elimizdeki önlük sayısı 3. Bugün de bir taneyi verirsek 2 tane önlüğümüz kalıyor. Artık var gücünüzle mücadele edip MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılmaya bakın. Hepinize başarılar diliyoruz. Dün şu anda burada olan arkadaşlardan birisi haricinde pek de hoş bir gün yaşamadınız. Yemekler çıkmadı. Bazıları taş gibi sertti, bazıları olmadı. Yemeği tabağa koyamayan bile vardı. Kötü bir gündü. Ama artık o günü unutup bugüne konsantre olma zamanı. İkinci devreye başlıyoruz. 3 kişi gitti. 3 kişi daha var. İçinizden en iyi üçü gelsin. MasterChef 2022'nin ana kadrosuna dahil olsun. Aylar boyunca hep beraber yarışalım istiyoruz. Arkadaşlarımız da genel anlamda bir motivasyon düşüklüğü görüyoruz. Bir vurdum duymazlık var. İşe bir asılmama var. MasterChef Türkiye verdiğimiz yemeklerle, daha önceden seyrettiğiniz mücadelelerle aslında aşina olduğunuz bir şey. Hele bazı yarışmacılar var ki bildiğiniz tatile gelmiş. Ne dinliyorlar, ne anlattığımızı duyuyorlar. Dün mesela ben burada şekerparenin anlatırken 5 tane arkadaşımız tencere almaya gidiyor. Bunlardan bir tanesi Yaren. Diğerlerini hatırlayamıyorum, gözüme o çarptığı için. Ben şekerpare anlatırken arkadaşlarımız oraya tencereye koşuyorlar. Sanki biz oradaki tencereleri alıp geri gidecekmişiz gibi. Arkadaşlar, burası gerçekten özveriyle yemekler yapıp bir üst tura çıkacak arkadaşlarımızın yeri. Burası tatil yapılacak yer, vurdum duymazlık yapılacak yer değil. Bakın, ben size geçen senede örnekler vermek istiyorum. Sergen'i tanıyor musunuz, Sergen'i? Sergen bir kez sistemini ya da bizi dinlememezlik ya da sağa sola bakmayı bırak, en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Ve ne zaman girdi biliyor musunuz? Sonraki yaptığımız bir oyunda, yani oyunlar yapıyorduk yedekler için, oradan çıktı. Aras, hep burada böyle. Haklısınız şefim. Bir daha düzelteceğim. Doğru söylüyorsunuz şefim kelimeleriyle. Ben burada bazı yarışmacılara bakıyorum. Biz uyarı yapsak dahi kafasını çevirmiyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu iki arkadaşımız hiç pes etmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sizin de pes etmemeniz gerekiyor. Hayatta zaten böyle bir şey değil midir ya? Düşersiniz, kalkarsınız, bir daha düşersiniz, kalkarsınız ve sonuçta yapacağınız şeye ulaşırsınız. Biz buraya aldığımız yarışmacıların gözünde böyle çakmak gibi ateş görmek istiyoruz. Azim görmek istiyoruz, istek görmek istiyoruz. Maalesef bazı arkadaşlarımızda bu yok. Göremiyoruz. Ya mesela bir tane örnek vermek istiyorum. Ege. Oğlum bir şey söylüyoruz. Bu tarafa bile bakmıyorsun bazen. Ya niye bir tane yaptın, niye 2 tane yaptık diyoruz. Daha iş bitmeden bazı arkadaşlarınız burada eğlenceye başlıyor. Yağmur. Yoksun. İkinci turda hiç yoksun. Bak söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Yaren. Doğukan. Oğlum sen. Daha ikinci turun yok. Bu arkadaşlarımız, özellikle ben şimdi aklıma geldiği için söylüyorum, daha ikinci tura geçemediler. Arkadaşlar, burası eğlenilecek, vakit geçirilecek bir yer değil. Tamam mı? Ya burada doğru dürüst yüksek performansla çalışırsınız ya da kapı orada. İsteyen çekip gidebilir. Bizim elimizde yeteri kadar yarışmacı var. Dilara diye bir kızımız vardı. Bu turlardaydı. Ben yapamıyorum dedi. Çekti gitti. Ya bu çok da zor bir şey değil.
Bizim burada istediğimiz şey yüksek performans, azim, istek ve hırs. Eğer bunu yapacaksanız yapın. Yapmayacak olan varsa bizimkilerle konuşsunlar, çıkıp gidebilirler. Ve biz de yolumuza devam ederiz. Bugünden sonra bu azmi, bu ateşi göreceğiz evladım. Yani yeter. Şu güne kadar geldik, onu yapamıyorum. Bir tanesinin yanına gidiyoruz. Ben 2 dediniz. 3 dediniz. Sen 2 dedin. Bir tanesine diyorum ki ya senin şeyin çiğ, ben diyor beğendim diyor. Öbürüne gidiyoruz. Ya diyoruz ki burada dün bağırıyorum. Şerbet buza mı koyulmalı, buza mı koyulmalı? Ya bir tane Allah'ın kulu demiyor ki ya bu adam 5 dakikadır neyin feryadını ediyor kardeşim? Niye böyle bir şey söylüyor? Şöyle bir istatistik vereyim mi size? Dün şerbetleriniz sıcak olsaydı 2. tura geçecek en az 8 tane yarışmacı vardı burada. Bunu bile duyacak durumda değilsiniz ya. Mesela sen. Hiç burada da en öndesin, duymuyorsun. Haklısınız şefim. Niye duymuyorsun evladım? Çok da dikkat ediyorum ama odam bozuluyor. Yemeğe çok odaklandığım için odak değişiyor. Nerede Yaren? Sen kızım mesela dün biz burada yemek anlatıyoruz. Sen burada mısın yani? Kafan burada mı? İstiyor musun burayı? İstiyorum şef. İstiyor musun? İstiyorum. Hiç belli olmuyor. Ege sen duymuyorsun bile bizi. Böyle duruyorsun. Bir şey söylüyoruz cevap da gelmiyor. O hırsı, o ateşi göremiyor musun? Haklısınız şef. Çok fazla kapatıyorum kendimi. Farkındayım onun. Yani Ağzınızdan gereğinden kelime almaya fazla. uğraşıyoruz ya. Haklısınız. Hatamı anladım ben. Düzeltmek için elimden geleni yapacağım bugün. Şeyma, nasıl hissediyorsun? Şefim bugün kendimi çok daha hırslı hissediyorum ve geçen günlerime üzülüyorum. Ama geçmişte takılıp kalmak istemiyorum. Onlardan ders çıkarıp önüme bakmak istiyorum. Bugün başarmak istiyorum. Daha çok size odaklanmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. İnşallah bugün yukarı çıkarım. Sen eşinle Almanya'da yaşıyorsun, çocuğunuz da var. İkizlerim. Doğru ikizleriniz var, Allah bağışlasın. Bütün bunları feda edip buraya geliyorsun. Belli bir amacın olmalı burada olmak için. Yukarı çıkmak Yani istiyorum. herhalde buraya 3. tura kadar geleyim, birkaç insan tanıyayım. Sonra da eve döneyim amacıyla gelmedin. Hayır. Neden MasterChef'tesin? Çünkü şampiyon olmak istiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi eğitim almadan da göstermek istiyorum yemek yapılabileceğini. Belki bugüne kadar bir şeyler eksik yaptım, hatalar yaptım ama hatalarımdan ders çıkardım. Böyle hatalarımı düzelterek devam edeceğim ve bugün yukarı çıkmayı çok istiyorum. Bugün çıkmak istiyorum. İlk gün bunun sinyallerini verdin aslında. Ve eğer pastanda birazcık daha yani düzgün bir şekilde onu yapılandırabilseydin, iyi de bir tabak yaptın, kötü de bir tabak yapmadın. Mesela muhallebimi kirazın suyundan yapsaydım tamamen. Yani o potansiyel sende var ama 2. 3. günde ortada yoksun. Birinci günün yıkıklığı diyelim ama toparladım, ayaktayım artık. Başar, biz seni ilk geldiğin günden beri kendi evlatlarımıza örnek göstererek diyoruz ki elimizde 18 yaşında ne kadar efendi, kendi edebiyata adamış, şiiri adamış, aynı zamanda da yemeğe adamış, güzel yemek yapan, kabiliyetli, hoş sohbet, dünya tatlısı bir çocuk var. Ne güzel böyle gençleri aramızda görmek. Biz böyle derken buraya bir Başar geldi ki sanki o gördüğümüz Başar'ın posası kaldı çıkmış hali. Ortada yoksun, bir kendine ifade edemiyorsun. Yemeğinden bahsediyorum. Yapılmayacak hatalar yapıyorsun. Bilmediğin bence hiçbir yemek yok. İlk gün dediğimiz dolma. Yani senin ben dolma yapmamış olduğuna inanmıyorum. Şuna takılıyorsunuz. Ben çiçek dolması yapmadım. Yahu yaprak dolması da mı yapmadınız? Ne farkı var yaprak dolması ile çiçek dolmasının? İkisini de birini sarıyorsun, birini doldurup kapatıyorsun işte. İçi aynı, her şey aynı. Yoksun yani. O şeyi de görmüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Arkasından bu Başar değil de bizim düşündüğümüz Başar. Haklısınız. Benim de beklemediğim üzere, oysa ki ben mutfakta kendime gerçekten çok güvenirim. Bayağı da azimli çalışırım. Hiç beklemediğim ard arda depremler oldu. Mesela empanada yaparken mesela tuttuğum hamurdan çok memnundum. Çok güzel bir hamur kıvamı yakalamıştım. Ama bir karışıklık yaşadım bir anda. Oysa ki mesela ben yumurtayı da haşlamıştım, patatesi de haşlamıştım. Her şey ayarında, vaktinde, tam tamına planlamasıyla uymuştu. Sadece o zeytin, patates ve yumurtanın o empanadanın içine girmesi olayında bir karışıklık yaşadım ve bir de tencere.
seçiminde büyük bir karışıklık yaşadım. Çünkü ben kızartma yöntemini daha lezzetli bulduğum için kızartma yapacaktım. Dar bir şey seçince onlar biraz şekil olarak bozuk çıktılar. Dünkü şekerpare ise tam bir hezeyan, yani facia. Yani ben Allah'tan yalnız değilsin. yani şekerpareyi ben duydum, sevindim. Daha önce yapmadım ama defalarca yedim, çok severim. Yani dedim ki ben şimdi burada bir şekerpare yaparım, of. Böyle dağıtırsınız diye düşünmüştüm. Ama öyle bir şeyle karşılaştım ki aklım almadı. Yani o şerbetin o soğuk sıcak, orada bir karışıklık yaşadım. Umuyorum bugün o yaşanmayacak. Bugün daha azimli, daha güçlü, daha güzel, daha mantıklı bir şekilde yürüyeceğim. Mesut, sana çok kısa konuşacağım. Neden burada olduğunu unutma. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Yağmur, yoksun ortada. Şefin dediği çok doğru. İlk turlarda bir Yağmur vardı. Neşeli, iş bilen, iş beceren, hem konuşan hem çalışan. Evet şefim. Ne güzel diyorduk yani. Böyle bir genç kızın burada olması. Çok haklısınız. Zaten Şimdi öyle bir Yağmur var ki sanki değiştirmişler. Ne yaptığının farkında değil. Sanki hayatına ilk kez mutfağa girmiş gibi. Ocağa bile bakarken bu nasıl yanıyor diye bakan bir Yağmur geldi yani. kesinlikle çok haklısınız. İlk turlara geldiğimde buradan çıktıktan sonra meslek hayatımın en güzel yeriydi. En güzel zamanlarıydı dedim. Fakat şu an şu yaşadığım 3 gün meslek hayatımın en kötü günleri. Kendime hiç beklemediğim performanslar sergiliyorum. Staj yaparken bile bu kadar berbat bir halde değilim. Bakın sizin zaten bana kötü demenize gerek olmadan ben kendimi zaten çıkardığım tabakla diğerleriyle gerçekten kötü olduğumu farkındayım. Nasıl böyle olabiliyor inanın bilmiyorum. İlk gün yüksek ihtimalle çok büyük bir özgüvenle gelmemin zararıydı. Hırsım gözümü kör etti dedim. Yemeklerimi değerlendirmeyeceğim çünkü değerlendirirsem zaten hata yapmışım artık. O hataları size anlatmama gerek yok. Siz zaten bunları biliyorsunuz. O yüzden çok üzgünüm ama bugün daha farklı bir şekilde geldim. Tekrar enerjimi toplamak isteyerek geldim. Son 3 günümüz var. Bugünü iyi değerlendirmek istiyorum. Sizlerin suratına bakarken birazcık utanıyorum aslına bakarsanız. Çünkü ben size böyle bir şey yansıtmak istemiyordum. Ama kötü bir 3 gün geçirdim. Artık toplamak istiyorum. Bizden utanmana gerek yok. Kendimden de utanıyorum diyebilir şefim. Kendi performansını düşün. Yani Bizden böyle niye bir kafayı tutmuyorsun. Haklısınız Asla. şefim. Burada her türlü yarışmacıyı görüyoruz. Seyfullah, dün bir şekerpareyi yapamadın be kardeşim. Aslında şef ben şekerpareyi çok seviyorum ki daha önce yapmış olduğum da bir tatlıydı. Annem de çok güzel yapar bu arada. Ama çok uzun zaman önce yapmıştım. Pastacılık ve tatlı, şerbetli tatlılar konusunda biraz daha dikkatli davranmam gerektiğini unutarak aslında tecrübelerime inanarak ve güvenerek böyle bir Mesela sen kaç senedir yapıyorsun bu işi? 8 şef. Sana ayıp. Evet ya o yüzden ben yapmış olduğum şekerpareden çok fazla utanıyorum. Gerçekten yapılmaması gereken hatalarla size bunu sunabildim ve aşçı olarak böyle bir hataları sonucunda size böyle bir olmamış şekerpare vermek gerçekten çok büyük bir ayıp benim için. Ama aslında dünkü hatayı yapmamdaki en büyük sebep şuydu. Kendimde öz bir eleştiri yaptıktan sonrasında vardığım bir karar bu. Biz aslında dün şekerpare çıkınca çok basit ve yapabileceğimize inandık. Yani ki diğer arkadaşlarım da bence böyle düşünüyorlar. Hafife aldık açıkçası ve hafife alınan herhangi bir şey her zaman insanı hüsrana uğratır. Dün de almış olduğum ders buydu. Her gün aslında benim için bir ders. O yüzden daha azimli ve ciddi ve özverili çalışmamın artık başlaması gerektiğine inanıyorum. Bugün düne göre daha iyi bir enerjiliğim yüksek ama elimden gelenin daha fazlasını, sizin istediğinizden de daha fazlasını yaparak bugün yukarıya arkadaşlarım yanına çıkmayı yeğliyorum. Atike, Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Yapamasaydım şekerpareyi yapamadım diye üzülecektim. Tabağa koyamadım diye üzülüyor olmak daha berbat bir şey. Kendimle ilgili benim de kendi öz eleştirim. Yani stres yönetimini birazcık kontrol etmem gerekiyor. Ve zamanlama yönetimini iyi ayarlamam gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, 2 kere ezbere gittim şekerparede. 2 kere ezbere gittikten sonra azar azar kullandığım için malzemelerim hep yanımda var. Üçüncü kez tekrar ettim. Oldu. Fırına attım. Hani her şey okeydi. Ama en son dakikada şerbetli olan şekerparelerimi tabağa alamadım. hayır ne Zamanlaması. oluyor? Bunu aynısını çünkü ben son 20 saniye sizin yanınızdaydım. Aynısını Doğukan'da görüyorum. Yani o son 10 saniyeyi duyana kadar tabaklamamak Aslında neyin kafası yani? O 5 saniyede şekeri mi çekecek içine?
Yok 3 değil dakikada, tabii ki. 4 dakikada çekmeliyse şekeri son 10 saniyede mi çekecek? Ay şöyle- 20. saniyede alırsan yani. Siz buraya zaten son 10 sayımından sonra siz söylediniz. Son 10 dediğimde daha şeyde duruyordu yani. Bekliyordum ya sen pastacısın ya. Evet şef. Doğukan tam bir ahilik kültüründen geliyorsun. Bizim mesleğin ahilik kültürü esnaf lokantalarında başlar. Aileden bir esnaf lokantanız var. Günlük yemek yapmayı çok iyi biliyorsun. Hızlı çalışmayı çok iyi bilmek zorundasın çünkü mesleğin icabı o. Gel gör ki abi bir şekerpare yapıyorsun. Tadını göremedik, tadı olarak olmadı ama yani son 10 saniye senin önündeydim ben. Alıyorsun, atıyorsun, şey yapıyorsun. Yani o öğrendiğin kültürün tarzında çalışmıyorsun. Darmadağın bir çalışma sistemi. Çok farklı bir yemek veririz. Ne bileyim bir uzak doğu yemeği çıkar veya bir çok fine dining çıkar. Deriz ki ya Doğukan'ın geldiği kültür bu değil. Adapte olmaya çalışıyor çocuk. Baba sen şekerpare yapamazsan burada neyi yapacaksın? Ya şef ben genelde hep bir planlama hatası yapıyorum. Yani mesela orada son 10 saniyeye bırakmam aslında şerbeti çekmeyeceğinin farkındaydım ama yani o şekilde yapmak istedim. Zararı neresinden dönersen kârdır hesabı düşündüm. Yani genel olarak dün balkonda konuştuğumuzda da şefim yani o ilk gün kabakta da yani yaptığım bir şey hep bol porsiyon yapmaya çalıştım. Halbuki istenen o kadar fazla değil. Şu kadar ya. Evet şefim yani hamurda da aynı şekilde şekerpare hamurunu başta tutturdum. Gözüme az geldi. Halbuki 3 tane isteniyor şefim. Birazcık daha irmik, birazcık daha un ilave edip tekrar hamuru bozdum. Bozunca temelli tatlım bozuldu. Yani orada bir hata yaptım ki hamurumun 1/4'ünü kullandım. Diğer 3 şefim yani gitti kullanmadım. Aynen öyle. Kabakta da aynı hatayı yaptım. Empanada da yaptım. Yani hepsinde şefim büyük büyük porsiyonlar çıkardım. Bu benim için gerçekten yani balkonda daha net anladım bunu. Yani şefim aslında konuşacak pek bir şey yok önceki 3 gün hakkında. Çünkü hata yaptım yani. Hatalarımın farkındayım. Mesela sen de ikinci tura hiç geçememiş bir yarışmacısın. Evet. Kendimden beklemiyordum bunu çünkü her gün yemek yaparım. Erken saatlerde kalkar tezgahın başına geçerim şef. Yani ben de ilk defa kendimden böyle bir performansı burada gördüm. Yani böyle bir karışıklık, bir kargaşa, bir plansızlık diyebilirim. Çünkü normalde mutfağa girmeden önce bütün planımı sabahtan yaparım. Bütün yemekler bitene kadar her şey bellidir şef. Ama burada yani bir şey oldu yapamadım veya çok bol porsiyonlar yapmaya çalıştım her seferinde. Bu beni hataya sürükledi şef. Tolga herhalde dünün en başarılı ama en üzgün yarışmacısı sensin. İlk turda birinci olarak geçtin. Artık yani yukarıya çıktın diye bakarken Onur çıktı sen kaldın. Onur'un çıktığı için üzülmüyorum kesinlikle. Mutluyum onun adına. Bugün Ama yolu- çok yakındın. Evet yakındık. Bugün yolu yarıladık. Dün de önlüğü yarılamıştım diyebilirim. Umarım bugün tamamlarım. Umudum o yönde. İyi de bir yemek yaptın. Afiyet olsun. Az kişi Teşekkürler. olmanıza rağmen, 2 kişi olmanıza rağmen 2 yemek arasında biz yemek tartışmak en sevdiğimiz şey. En zevk aldığımız olay. Baya yemeğinizin tekniklerini tartıştırdınız. O yüzden ikinize de güzel yemek yaptığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde devam. Teşekkürler. Yaren, Efendim şef. sana bir şey sormayacağım. Şef söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Evet. Bence senin bir düşünüp konuşman lazım. Ne oluyor? Nerede o Yaren? Şefim ne deseniz Nerede o haklısınız. taksiciyi ikna edip de bir tane çok da önemli olmayan kuru portakalı almak için yarım saat geri giden Yaren? Ne oldu Evet ona? şef haklısınız. Benim bir dikkat bozukluğum var. Bir de çok dağınık çalışıyorum. Bunun farkındayım. Hani ister istemez dağılıyorum ve dikkat edemiyorum. Bazı konulara dikkate alamıyorum. Buna bir çeki düzen vermem lazım. Bunun farkındayım. Ama pes etmeyeceğim. Hala buradayım ve hala bir şansım var 3 gün boyunca. Bunu iyi değerlendirmem lazım. Ve emin olun ki değerlendireceğim. Melih, yani 3 günde bir yarışmacının başına gelebilecek her şey senin başına geldi. Kesinlikle şefim. Burada bir fırtına var. Benim içimde de bir ateş var. Gün geçtikçe o fırtına büyüyor, ateş harlanıyor. Ya bu ateş beni yakacak, kül edecek ya da önlük üstüme örtülecek, ateş sönecek. 2 tane çıkış yolu var. Dün gece kendime çok kızdım. Yani kafamı böyle soktum yastığın içine. Çünkü ben hep tezgahtaydım usta, hep çalışıyordum. Ama yani çok zorlandım. Yapmayacağım hatalar yapmaya başladım. Kendimi ödüllendirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani dişe diş, kana kan diyeceğim. Kafama koydum usta yani. Kendimi tanıyamıyorum usta. Yani kendimle savaş vermeye başladım. Çünkü buradan çıktıktan sonraki o şeyde
Yani kendimi tokatlıyorum artık. O dereceye gelmeye başladım. İpin ucu kopmak üzere yani. İlk gün dedin ki ben hemen yukarı çıkmak istemiyorum. Evet. Birkaç gün böyle yarışmak istiyorum. Bazen isteklerimiz, kaderlerimiz oluyor. Bu dediğinden memnun musun? Memnunum şefim. Aslında bu da benim kendimi içimdeki ateşin şeyini yani bir şey dank eder insanın kafasına onu sağladı bana. Çünkü ben direkt belki yukarı çıksaydım bir sonraki turlarda bu savaşı vermezdim belki şefim. Ege, dün sana sordum yumuşak mı konuşayım, sert mi konuşayım? Sert konuş dedin. Söyleyebileceğim en sert şeyi söyledim. Bir şefim bana bunu söylese ben çok ciddi şekilde etkilenirdim. Sen pek etkilenmişe benzemiyorsun. Yo, bende ters etki yapıyor o ters şeyler. Daha çok motive ediyorum kendimi. Yani yanlışımı daha çok görmemi sağladı. Yani birinci tur güzel geçti benim için. Oradan sonra kayış koptu. İlk gün kötü yemek çıkardım. İkinci gün hatalı teknik kullandım. Üçüncü gün yine eksik ürün koydum tabağa. Halbuki her şey yolundaydı. En iyisini yaptığımı düşünüyordum. Hatta tattırabilseydim size onu muhtemelen uçuracaktım da sizi şefim. Ama talihsizlik oldu orada. Yani tam pişmedi. Üçüncü ürünü aslında koymuştum fırına. Ama çiğ vermektense vermemeyi tercih ettim orada. Yanlış yaptım. Çiğ versem de bence o diğerleri onu kapatacaktı, kurtaracaktı günü. Yani normal şartlarda ben yemek çıkarmamı engelleyen tek şey elektriğin kesilmesi oluyordu. Yani ona bile bir çözüm buluyorduk. Yani çakmakla yakıyorduk, pürümüzle ısıtıyorduk vesaire. Ya burada da kendimi motive edip oraya çıkmayı planlıyorum bugün. Ya bugün benim günüm olacak. Hatta ilk tur giydiğim tişörte giydim. Yine yüksek bir performansla sizi mutlu edip yukarı çıkmak istiyorum şef. Hadi bakalım. Mustafa, Evet şef. sen de çok iyi başladın. İlk günün favorilerinden biri olarak başladın. Gel gör ki Mustafa'nın pili ilk günden bitti galiba. Ya pilim bitmedi aslında şef. Empanada için düzensiz çalışmam, plansız çalışmam, çok kötü çalışmam diyebilirim. Şekerpare de daha önce hiç yapmamıştım. Hamurun kıvamının bile nasıl olacağını bilmiyordum. Hatta Çağatay'a sordum nasıl olması gerektiğini. Hiç bilmiyordum. O yüzden öyle oldu. Talihsizlik diyebilirim kendim için. 2 yıl tecrübe olan bir kişi MasterChef mutlaka çekecek. %95'te tarifi zaten bilemeyeceksin. Evet şef, doğru. Burada tarif bilmek değildir konu. Burada yani malzemeler davranış sahibi olmak. Çünkü mutlaka bir tane şekerpare hamuru belki tarifte de bilmeyebilirsin. Bunu kabul edebilir yani. Ama bir şerbet mantıklı bilmek zorundasın. Doğru şef. Yoksa bütün şerbet tatlısı sen ne yapacaksın? Anladın mı? Yani bütün tarif bilmek. Somer Şef dediği gibi yani kabak çiçek dolma. Orada sahibi olması gereken bilgi dolmadan, kabak çiçekten değildir yani. Onu kullanarak yemek yapıyorsun Mustafa. Onu da ilk defa yapmıştım Zannediyorsun aslında. ki bugünkü tarifi bilecek misin? Yani ne kadar, yüzde kaç şans olacak? Çünkü senin kısmet olması gerekir o zaman. Evet. Yani toplam sen 20 tane tarifi biliyorsun. Kısmet ki o 20 arasında birisi mi çıkacak da ki? Hayır, öyle Sen bir şey beklemiyorum aslında. Ya, Dolmayı da daha önce yapmamıştım. yapabiliyorsun. Çok yeteneklisin. Çok kafa takıyorsun o tarifi, marifi biliyorum, bilmiyorum vesaire falan. Biliyorsun. Çünkü yeteneklisin. O için buradasın zaten. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz zaten profesyonel aşçılar yarışması yapmıyoruz. Burada sorun ne biliyor musunuz? Bizim anlattıklarımızın dinlenmemesi. Yani buradaki isyanın sebebi bu. Biz zaten üst düzey aşçılar yarışması yapacak olsak, ben bunu 50. kez söylüyorum. Bu kadar arama, tarama, eleme yapmamıza gerek yok. Biz piyasaya haber salarız. Tanıdığımız 100 tane şef arkadaş var. Hepsi birer tane adam gönderir bize. Yani sizin burada biz niye bilmiyorsunuz, nasıl bilmezsiniz dediğimiz şey bazı temel öğelerde. Teknikte, yani çiçek dolmanın içine doldurulur ve pişer. Bundan bahsediyoruz. Yani hayatında ben mesela Adana kebap takamam arkadaş. Somer gözü kapalı Adana takar. Ama bana burada bu yarışmada olsam anlatıldığında mantığı anlarım. Bizim burada bahsettiğimiz şey niyet, asılma, ateş, istemek, azim. Bunu görmek istiyoruz biz. Yani hem bu yok hem yemek yok olunca iş çileden çıkıyor. Yoksa şekerpare hayatını şekerpare yapmayan insan olabilir. Ayıp da bir şey değil. Çalıştığın yerlerde şekerpare çıkmamıştır. Ama şekerpare anlatılırken ya şerbete buz mu koydunuz? Ya nasıl olur?
Ciğerlerim çıkıyor. Tepiniyorum ben mesela burada. Ya bu herif niye tepiniyor? Allah Allah buz koymasak mı diyen yok mesela. Biz buralardayız beyler. Yani sen niye onu bilmiyorsun? Senin burada bilmediğin 50 tane yemek çıkacak ve biz öğreteceğiz zaten. Olay dinlememek, istememek, asılmamak, burada olmak istemek. Ben dışarıdan görüşüm o. Gamze, kaç yıl çalıştın mutfaklarda? Hiç çalışmadım. 18 yıldır kendi evimde yemek yapıyorum. Nasıl chimichurri'yi biliyorsun? Birimiz mi verdik sana? Şefim, geçen yıl üçlü elemede elendim. Daha önce de aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama buradan gittiğim günden itibaren bir yıldır burayı için çalışıyorum ve artık gece rahat uyudum sizden adımın yazılı olduğu önlüğü aldığım zaman. Onu söyleyebilirim arkadaşlarıma sadece. İnanın her gün burada olmadığım her gün bile burada olmayı düşünüyordum. Şunu şöyle yapsaydım, neden ben onu yanlış yaptım? Hep yanlışlarımı görerek hep buraya odaklıydım yani. Bir yıldır, değil bir hafta, bir yıldır buraya odaklıydım ben. İşte buna da istemek diyoruz. Ne kadar istediğiniz sizin en büyük hayattaki çarpanınızdır. İstediğiniz her şeyi başarabilecek yaştasınız. Yeter ki isteyin. Çağatay, harika bir açılış. 2 gündür evde yoksun. Hatta o açılışın sonunda da dedin ki ben ikinci bile olsam ilk turu zaten geçerim de ikinci turda neler yapacağım onu göstermek istiyorum. 2 gündür ikinci tura bile geçemiyorsun. Hatalarımın farkındayım ve bunu kabul ettim şef dün gece. Kendime kızmayı da bıraktım, öfkelenmeyi de bıraktım. Zaten Mehmet şefim de söylediği gibi hatalarımı da tekrardan yüzüme de vurdu kendisi zaten. Az önce söyleyerek hepimize. O yüzden aynı hataları tekrarlamak istemiyorum. Emin adımlarla ilerleyeceğim. Motivasyonum çok yüksek. İleri düzey bir özgüvenle de konuşmak istemiyorum ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım bugün benim günüm olur diyorum şef. Bol şans sana. Teşekkür ederim şef, sağ olun. Son bir şey daha söylemek istiyorum. İkinci tura geçmek niye önemli? Tabii ki ikinci tura geçtiğiniz sürece önlük alma şansınız devam ediyor. Ama aslında başka bir önemi daha var. Yukarıda oturan arkadaşımız Onur 3 kez ikinci tura geçti. Her ikinci tura oynadı, doğru mu? Evet şef. İlk gün oldukça zayıf bir yemek yaptı. Proporsiyonunda çok ciddi bir sıkıntı vardı. Geldi burada eleştirileri aldı. Tamam şimdi anladım dedi. İkinci gün proporsiyonu hallettiği ama diğer konularda sıkıntılı olduğu bir yemek yaptı. Geldi burada eleştirilerini aldı. Koydu cebe. Ha bunları yapmam lazım dedi. İkinci turda lezzetli ama hiç kendini zorlamadığı bir yemek yaptı. Bunu eleştirdik. Dün geldi. Evet sadece %50 şansı vardı. Belki başka yarışmacılar olsa zorlanırdı ama gayet güzel ve çok iyi yemek yapan başka bir arkadaşını geçerek şu anda önlüğü aldı. İkinci tura kalmak bunun için de çok önemli. İlk kez marketi görecek olanlar var içimizde. Bunu görün, eleştiriyi alın. İlk gün yapamasanız bile ha buralarda takıldım deyin. Bunları görmek için bugün ne yapın, ne edin? Kapağı şu ikinci tura, final turuna atmaya çalışın. Hadi güzel bir alkış yapalım ya motivasyon için. Hadi yeni bir sayfa, yeni bir gün. Şefim, ne var bugün yemekte? Evet arkadaşlar biliyorsunuz yemekleri yaparken bazen Türk klasikleri bazen uluslararası klasikler yapıyoruz. Bugün fried rice istiyoruz. Kim yaptı daha önce fried rice? Şef yakın işi yapmıştım çalıştığım restoranda. Eğer benzerse herhalde bir şeyler çıkarabilirim. Kim daha önce normal Türk pilavı yaptı? Peki. Türk pilavı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun. Teknikler tamamen zıt. Geri kalanını oyun içinde anlatacağım. Tek bir wok'ta yapmanız gereken bir yemek. Bu sefer 4-5 tane tencere falan görmeyeyim sakın tezgahlarda. Wok'la çalışacaksınız. Her şeyi kızartarak yapacaksınız. Fried rice yani kızarmış pilav. İstiyoruz sizde. O lezzetleri alacağız. Çıkarın kağıtları aşağıda.
Süre 35 dakika. 3, 2, 1 başlayın. Evet arkadaşlar, burada pirinci haşlamıyorsunuz, tamamen wok'ta yapıyorsunuz. Ama biraz yumuşatayım, zaman kazanayım diyorsanız kettle'larınızı kullanabilirsiniz. Sıcak suda bekleyip süzüp sonra yapabilirsiniz. Ama kesinlikle bir haşlama tekniğimiz yok. Ay Allah'ım, burada olmak istemezdim. Bir şekilde yapardım ama belki geçemeyebilirdim. bilmiyorum. Karides, tavuk kalça, Evet, bunların hepsi kızartılarak yapılıyor. Yağlarımız var. Hem soya sosu, hem oyster sos, hem de fish sos koyduk. Tatlarına bakın, onların lezzetini kendiniz ayarlayın. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Hepsini karıştırabilirsiniz, az çok. Ne zaman koyacağınız, bunların kararlarını verin. Sorularınız varsa sorun. Şef sorabilir miyim? Tabii geliyorum yanına. Tamam. Sırayla geliyorum herkese. Herkesin bir soru hakkı var. Şefim, bir şey Çağatay sorabilir soru. miyim? Geliyorum yanına canım. Pirinci en son pişirip mi birleştiriyoruz yoksa malzemelerin içine mi pirinci karıştırıyoruz? Bunların içine hangisinin önce pişmesi gerektiğini bilirsin zaten. Evet. Tavuk var, başka Evet. şeyler var. Onları pişirip sonra atıyorsun içine. Pirinci yıkayacağım ben. Biraz sıcak suda bekleteceğim ama Tabii ki. tavaya koyduktan sonra üzerine su vererek herhalde pişirmek Çok istiyorum. az ama yani. Değil mi? Haşlama Yani- değil yani. Evet demek istediğinizi Tabii. anladım. Evet. Yani tavada zaten o sıcaklık olacak, wok olacağı için Aha. bu da oldukça yumuşayacak. Evet. Yani bir miktar şöyle bir tavaya yapışmasın diye su koyabilirsin. Sonra öyle Ama pişirmeye devam haşlama edeceğim. veya salma usulü yapmıyorsun. Tamam. Hep o şekilde pişireceğim. Sonra Sallayıp zaten çevire çevire. tek bir wokta pişirmen lazım. Tamam şef, teşekkür ederim. İkinci bir şeye ihtiyaç yok. Tamam şef, Sıralama çok sağ ol. önemli arkadaşlar. Ürünleri hangi sıralamayla koyduğunuz çok önemli. Tavuk var. Mesela burada tavuk da var. Kaliforniya biber de var, ıspanak da var. Ispanak tavuktan önce girerse kötü çıkar tabii ki. Evet Mustafa, soru hakkını kullanmak istiyor musun? Hayır, istemiyorum şef. Evet, sen bilirsin. Ben de seninle Şimdilik konuşmak istemiyorum yani. Ben de seninle konuşmak istemiyorum o zaman. Merhaba şef. Ne haber Ege? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Var mı bir sorun? Şu an için yok. Niye bu Şöyle- kullanıyorsun? Şef, başka göremedim. Yanmaz wok varken. Doğru. Çok iyi mise en place yaparsanız işiniz çok kolay olur arkadaşlar. Mise en place'ınıza bir 10-15 dakika ayırın. Sonra 10 dakikada 15 dakikada çok rahat pişer bu yemek. Evet 5 dakika geçti bile. Lezzet dengesi çok önemli arkadaşlar. Bu yemekte hadi size bir sır daha vereyim. Tuz kullanılmaz. Soya sos, fish sos bunlar tuz yerine geçer. Şef, kaynar suda mı bekletelim pirinci? Evet. Var mı bir sorun Tolga? Yine karides denk geldi şefim. Ha? İnşallah bugün önlüğe gideceğim. Dün önlüğümde Tolga yazdı. Tolga'ya Tolga'ya aldık, az tamamlayamadık. Hadi Aynen bakalım. şefim. Yaptın mı bu yemeği daha önce? Sebzeli yaptım. Sebzeli yumurtalı. Hiçbir farkı yok. Aynen öyle. Yumurta çok önemli. Mutlaka içinde yumurta isteriz. Onu nasıl yapacağınızı da bilin artık ya. Nasıl koyacaksın yumurtayı? Isladım. Haşlamayı düşünüyorum şef. Allah Allah. Kırıyor muyum? Hiçbir Kızartma fikrim yok. pilavın içinde haşlama yumurta. Şefim düşünüyorum, daha karar vermedim Yoksa açıkçası. son bir dakika yapmanız gereken şey o mu? Hayır şefim, kesinlikle değil. Daha düşünmedim. Şefim, pirinci en sona doğru. Soru hakkım var, bir tane sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. şey- Ama bu sıcak mı? Sıcak şef. Tamam doğru Getirdim gidiyorsun. ben. Yumurta hakkında şefim soru sormak istiyorum. Son anda atıyorsun yumurtayı. Kırarak mı şefim yoksa? İçine kırıyorsun, karıştırıyorsun. En son. Aynen. öyle. Pirincin en son. Yani halini. içinde böyle fried, kızarmış Tamam, yumurta şef. giriyor. Ama son dakika atıyorsun. Baştan atarsan çok kurur. Tamam şef. Teşekkür Anladın mı? ederim. En son yumurta giriyor. bu Tamam yemeğe. şefim. Pirinç yumurta yapmayı düşünüyorum en son. En Doğru son mu? yumurta giriyor. O kadarını söyle. Tamam şef. Pirinci ne zaman koyacağını Tamam, da şef. artık sen bil yani. Tamam şef. Malzemelerin sıralamasını yaparsanız size garanti veriyorum bir sonraki tura geçersiniz. Doğru malzemeyi doğru zamanda koyarsanız bir sonraki tura Şefim, bir geçersiniz. şey sorabilir miyim? Sırayla geliyorum. Tamamdır. Önce şu Atike'yi bir toparlamaya çalışacağım ne kaldıysa. Döndün mü geri? Dönmek zorundayım. Bence de. Dönmek zorundayım. Var mı bir sorun? Şekerpare yapamaz, empanadayı yapan
Yani şu karides nerede, bunu da elleyerek yapacak bir şeyler şef. Aa, Korkulu senin rüyam. karidese karşı bir şeyin var bizim Danya gibi. Korkulu rüyam şef Ha? ya. Bıyıkları var. Bıyıkları olmasa sıkıntı değil de çok bıyıklı. Bıyıklarını alırız ya, ne olacak senin için? Gerçekten mi? Aa, ne olacak, o kadar da değil. Düşman değiliz ya. Korkmuyorum Bıyıksız. da. Allah aşkına yapmayın. Bıyıksız. Şef. Gel. Eldivenle eleyeceğim ben. Zaten onu elleyemem şef. Öyle kalsın bıyıksız. Ben kenarda birazdan yapacağım onu şefim, ne olur. Çok büyük korkum. Yani burada çıkıyor olması da canım benim. Bıyıklarını aldım ama. Teşekkür ederim şef, sağ olun. Şef. Merhaba. Seyfullah bir deterjan markası değildir diyordu değil mi arkadaşlar? Aynen şef. Ha? Ne Evet. oldu? Hala deterjan markası Köpürdün değil. 3 gündür. Ben efsaneyim şef. Efsane misin? Evet, en iyi Kim payla. dedi? Ya Seyfullah Karagöz deterjan markası değil derler arkadaşlarım. Ben şöyle diyeyim o zaman şef, ben bu işi pazartesi öğrenmedim ama bir önceki turdaki günü öğrenmiş oldum. Ama yani. hafta bitiyor. Az kaldı şef, sıkıntı yok. Bugün geçeceğime inanıyorum. Çünkü aşina olduğum bir yemek. Bunu tabii yaparken verilen ürünlerin lezzetlerini de ürüne geçirmek için karidesin kabuklarını ve tavuğu şeyini kullanarak aslında biraz böyle su ilave edeceğim. Basiti iyi yapın abi. Basiti iyi yapın. Yemeğe konsantre olun. Yani dediğin çok güzel ama bu sana ne kadar zaman kazandıracak, ne kadar zaman kaybettirecek. Sadece Bunları artı şef benim için. düşünün yani. Hep bunları düşünün. Ne kadar zaman kazanırım Peki bu dediğini yaparak. tavuğu da şef ilk başta wok'ta pişirdikten sonrasındaki pirinci de su ilave edebiliyorum ama değil mi pirinci? Çok evet. Bir Tabii, miktar. yani Ama pirince su ilave ederek eskiler aslında ne derdi? ilerleyeceğim. Eser miktarda. Eser miktarda. Yani ne kadar yetiyorsa. Öyle çok üstü falan geçmiyorsun yani. Okey şef. Bir miktar o tavaya yapışmasın diye Okey. biraz şey yapıyorsun. Tamam şef. Hadi bakalım. Seyfullah'ın bir deterjan markası olmadığını gösterme zamanı. Bugün İçindeki göstereceğim malzemelerin şef. hepsi aynı boyutta mı olması gerekiyor? Evet 25 dakikaya yaklaşıyoruz. Saat geçiyor, o kadar uğraşma. Arkadaşlar tek tava dedik, tencereler var. Şefim, soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tavuğu bütün pişiriyoruz. Ha? Bütün giriyor. Ha? Fried Parçalayacaksınız. rice'ın içinde hiç mi görmedin ya? Görmedim. Parça parça. Parça kesiyorsun. parça mı? Evet. Karidesi de temizleyip parçalıyor muyuz o zaman? Sence? Küçük küçük mü? Tabii ki. Karides Fried küçük. rice ya. Almanya'da yok mu? Hiç Çin restoranı yok mu sizde? Çin restoranı var da öyle yemedim. Orada fried rice'lar Var nasıl? var. Mısırlı falan da satıyorlar. Olmaz mı ya? size Her orada. Hayır ben yemedim. Mısırlı. Tamam her, Her şey şeyi küçük parçalıyorsun. küçük. Her şey Hiçbir küçük. şey bütün girmiyor. Tamam. Parçalıyorsun küçük küçük. Tamam. Kızartıyorsun. Tamam. Pirincini atıyorsun. Tamam. Kızarmış pirinç veriyorsun. Pirinci ısladım, tavukları parçalıyorum, karidesleri parçalıyorum. Ondan sonra orada kızartıyorum sebzelerle beraber. Aynen öyle. Bezelye, Sıralama önemli. bezelye de Bezelye de var. haşlanmamış. Hepsi var. Soğan Hiçbir doğradım. şey haşlamana gerek yok burada. Tamam şefim. Mizamplasını ayarladıktan sonra hızlı çıkar abi o. 10 dakikada çıkar. O pirinç şişiyor şu anda ama gerçi. Her şeyi parçalıyoruz değil mi? Doğru anladım. Her şeyi küçük küçük parçalıyorsunuz. Tamamdır. Karışık pilav yapıyorsunuz gibi düşün. Kemikli girmiyor bir şey yani. Şefim susam yağıyla zeytinyağını mı karıştırırdınız yoksa? Zeytinyağı biraz ağır olabilir. Sebze yağı var orada, şey var. Ayçiçek yağı var. Ayçiçek yağıyla susam yağını Tavuğu ben karıştırın. bulamadım. Tavuk da var mı? Ya da tamamen susam yağı da kullanabilirsiniz. Tamamen onu size bırakıyoruz. Zeytinyağı döktüm. Tavuğu, soğanı, karidesi, tofuyu, pirinci, yumurtayı ne zaman atacağınız çok önemli. Yani burada zaten ürünlerin sertliğine göre matematik geliştirilse biter bence konu. Yani her ürünler, şeyi bir wok'ta yapabilirsiniz dediğimize göre. yani tek tava her şey. haşlama yok. Dolayısıyla ürün sertliğine göre pişirme tekniği uygulamasını biliyorsunuz. Ona göre ilerlemeniz gerekir. Her ülkenin bu tarz bir yemeği var aslında. İspanyolların paellası var. Japonların bundan alınmış olan bir sürü pirinç yemeği var. Endonezya'nın nasi gorengi var.
tavuğu, havucu, soğanı. Tabii canım şu anda onları mesela ufak ufak çok açma altına. Biraz kısık olsun, doğradığını at tavaya. 5 dakika sonra kızartmalara başlayın arkadaşlar. Mutlaka soslarınızın tadına bakın. Fish sos, oyster sos, soya sos. Zencefil nasıl koymanız gerekiyor onu çok iyi bilmeniz lazım. Ne kadar koymanız gerekiyor? Daha önce zencefil denemediyseniz tadına bir bakın. O size zaten ne kadar koymanız gerektiğini söyler. Sarımsaktan daha az olması lazım. 20 dakika. Güzel gidiyor şu an. Başarabileceğime inanıyorum. Bugün büyük ihtimalle çıkacağım yukarıya. Bugünden umutluyum. Dün öyle oldu diye ve ondan önceki gün öyle oldu diye bugün de öyle olacak diye bir şey yok. Elimden geleni yapacağım. Şeflerimi dinleyeceğim. Bir şeyler yapmam lazım artık. Bunun tamamıyla kanaatindeyim. Bu yüzden bunun için çabalıyorum şu an. Bugün tek hedefim yaratıcılığa çıkıp ve ilk kez çıktı ve ilk kez yukarıya çıktı denmesini istiyorum. Hemen yukarıya çıkmak istiyorum. Artık balkona çıkmak istiyorum. Çok iyi gidiyor. Yapmadığım bir yemek ama olmayacak bir şekilde de yok. Sonuçta bir plan. Bizler de zaten bunları çok seven insanlarız Türk halkı olarak. Bunda olacağını düşünüyorum. Bugün benim günüm olsun. O gün de bugün olsun. Moralim çok düzgün başladım. Yani motivasyonum yüksekte, yapabileceğime inanıyorum. Pilav tekniği dedi şef. Gayet her şeyi açık anlattı. Yapıyorum okey, sadece şu arkadaşı görene kadar.